Girişimcilik. Yani bir iş fikrinin nasıl gerçek bir girişime dönüştürüleceği bu videomuzun konusu olacak. Etrafta şunu sıkça duymuşsunuzdur. Bir fikrim var. İnanılmaz bir şey buldum. Bunu gerçekleştirirsek paraya para demeyiz. Hadi beraber yapalım. Hadi başlayalım filan gibi çok heyecanlı ve fikrine inanılmaz derecede güvenen insanları görmüşsünüzdür. Aslında olayın gerçeği şu. Herkesin bir fikri var. Ve herkes o fikri yaptığında gerçekten paraya para demeyeceğini düşünüyor. Peki gerçekten böyle mi? Aslında önemli olan fikir bulmak mı yoksa o fikri gerçekleştirip bir girişimde bulunmak mı? İşte bu ikisi arasındaki fark gerçekten önemli. Bu yüzden bir fikrim var diye sevinmeyin ve o fikri nasıl hayata geçireceğinizi düşünün. Aslında önemli olan fikir değildir. Çünkü herkesin gerçekten bir fikri var ve bu fikirler üzerine sürekli düşünen insanlar da var. Ama önemli olan bir fikir bulmak değil. O fikri gerçekten hayata geçirmektir. Peki bir fikriniz var ve bu fikre çok inanıyorsunuz. Bunu bir girişime dönüştürmek istiyorsunuz. Neler yapmanız gerekiyor? İlk tavsiyem şu olacak. Hangi girişimi yaparsanız yapın. Evet, çok büyük bir fikriniz de olabilir ve o projeyi gerçekleştirmek için çok büyük bir sermaye gerekebilir, çok büyük bir iş gücü gerekebilir. Bunların hepsi doğal. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın. Her şeyin basit bir başlangıcı mutlaka vardır. O yüzden büyük düşünün ama basit başlayın. Size söyleyeceğim ilk altın kural. Örnek vereceğim ve örneklerle bu video içerisinde ilerlemek istiyorum. Örneğin ben bir ürün geliştirmek istiyorum ya da yurt dışında bulduğum bir ürünü Türkiye pazarına satmak istiyorum. Ama bu daha önce hiç yapılmamış bir şey ve bu ürünü buraya getirmek ya da sıfırdan üretmek gerçekten çok maliyetli bir iş. Peki bu durumda ne yapabilirim? Bakın iş çok büyük. Bir ürün üreteceğim ya da yurt dışından bir ürünü Türkiye pazarına getireceğim. Burada bir sürü bir sermaye gerekiyor. Yurt içine bunları almak için gerçekten bir gümrük bedeli, burada şirket kurulumu, markalaşma, işte satmak için kanallar, internetten sattığımızı düşünelim, internet kanalları, internet sitesinin yapılması, pazarlamasının yapılması gibi bir sürü bir süreç var. Örnek veriyorum böyle bir işi yapmak için benim 1 milyon TL'ye ihtiyacım var. O zaman ne yapıyorum? Hemen bu 1 milyon TL'yi aramaya başlıyorum. Bir fikrim var, 1 milyon TL ihtiyacım var. Yatırırsanız siz de çok para kazanırsınız, ben de çok para kazanırım. Paraya para demeyiz. Evet fikriniz güzel. O 1 milyon TL'lik yatırım yaptığınızda belki de bir yıl içerisinde 10 milyon TL'lik bir satış yapacaksınız. Ama o 1 milyon TL'yi bulmak inanın çok zor. O yüzden büyük düşündünüz, düşünceniz inanılmaz derecede güzel ama başlangıcı basit yapın. Nasıl basit yapacaksınız? Ürünün eğer yurt dışından getirecekseniz güzel bir fotoğrafını çekin. Üründen bir tane satın alın. Ya gerçekten fotoğraflarını, videolarını çekin ve kendinize bir internet sitesi oluşturun. İnternet sitesi oluşturduktan sonra da ön sipariş için formu doldurun deyin ve ön sipariş formu hazırlayın. Ürün almadınız bakın. Stok yok, hiçbir şey yok, firma kurulumu yok, hiçbir şey yok. Sadece ve sadece bir ürün aldınız, fotoğraflarını çektiniz ve internet sayfası açtınız. Buradaki maliyetiniz ne? Ürünü satın alma maliyeti, internet sitesini açma maliyeti ve sonrasında internet sitesini açtıktan sonra da bir pazarlama faaliyeti yürütün. Bunun için de bir bütçe ayırın. Örnek veriyorum 100 TL. 100 TL'lik bir bütçeyle bunu 1000 kişiye tanıtın. Hedef kitleniz neyse örnek veriyorum 18-35 yaş aralığında kadınlar hedef kitlem. Bu hedef kitleyi hedefleyerek Facebook ya da herhangi bir kanal üzerinden bir reklam çıkın. 1000 kişi isteği çekin ve o 1000 kişi üzerinden kaç tane ön sipariş aldınız bakın. 1000 kişi geldi ve bu 1000 kişiden 10 kişi sipariş verdi. %1'lik bir başarı oranınız var. Dolayısıyla %1'lik bir başarı oranı gerçekten iyi bir başarı oranı. Burada maliyetimiz ne oldu? Evet milyon dolarlık bir projeden bahsediyoruz ama başlarken çok daha küçük başladık. Basit düşündük. Ürünün fotoğraflarını çektik. İnternet sitesine koyduk. İnternet sitesini açtık ve bundan sonra bir pazarlama yaptık. Yani maksimum 1000 TL'lik bir masrafla bu projenin gerçekten tutup tutmayacağını test etmiş olduk. Dolayısıyla büyük düşünüyoruz ama mutlaka mutlaka basit başlıyoruz. İkinci kural. Evet basit başladık ama basit başlamanın dışında bir şey daha var. İstikrarlı olun. Bu çok önemli. Basit basit adımlar atın, ufak ufak adımlar atın ama bu ufak adımları istikrarlı bir şekilde ve düzenli bir şekilde atın. Örnek veriyorum. Ben bir YouTube kanalı açacağım ve bu YouTube kanalı üzerinden para kazanmak istiyorum. O zaman kendinize mutlaka bir kural koyun. Haftada bir video yayınlayacağım. Çok net bir kural. Ya da gerçekten yapabileceğiniz günü belirleyin. Ben 3 günde bir video yayınlayabilirim. Ama bunu yaparken mutlaka gerçekçi olun. Ve gerçekten yapabileceğiniz hedefi belirleyin ve o istikrarı hiçbir zaman bozmayacak şekilde ilerleyin. Çünkü her zaman şöyle bir kural vardır. Siz bir adım atarsınız ama hedefe ulaşamazsınız. O adımları tekrar etmeniz gerekiyor.
Adımlar attıkça, örneğin bir video çektiniz, sizin bir anda 1 milyon takipçiniz olmayacak. 10 video çektiniz, belki 1000 aboneniz olacak. Ama ondan sonra siz bu istikrara devam ettiğinizde 100 videoya, belki 1000 videoya ulaştığınızda aslında inanılmaz bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. Bu yüzden bir girişimci için istikrar da en önemli maddelerden bir tanesi. Bir diğer konumuz analiz etmek. Hani bahsettim ya, 1 milyon dolarlık bir proje olabilir ve 1 milyon dolarlık bir sermaye gerekebilir. Ama siz bunu 1000 lirayla da yapabilirsiniz. Ya da 100 lirayla bile yapabilirsiniz. Az önce dedim ya, bir tane ürün alın. Bunu bir internet sitesi oluşturun ve o internet sitesine koyun. Bunu yapmanıza bile gerek yok. Ürünün fotoğraflarını alın, bir Instagram hesabı açın. Instagram hesabından bir kitleye ulaşın ve o kitle üzerinden sipariş almayı deneyin Instagram üzerinden. Yani web sitesi maliyetine de girmeyin. Öbür tarafta gidip pazarlama faaliyetine de girmeyin. Belki de 10 liralık, 20 liralık bir bütçeyle bile bir girişimi başlatabilirsiniz. Ama burada önemli olan nokta şu: adımları belirleyip o adımlarda analizinizi iyi yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum, ben bu ürünü yapacağım, evet Türkiye'ye getireceğim. 1 milyon tane satacağım, hedefim bu. Ama ben ne yaptım? Basit başladım. Basit başlamak için kendime adımları önce belirliyorum. Diyorum ki ilk olarak bu ürünün fotoğraflarını çekip web sitesine koyacağım. 1000 kişiye pazarlamasını yapacağım ve buradan 10 sipariş alırsam benim projem başarılı bir proje diyeceğim ve ikinci aşamaya geçeceğim. Bakın, birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama, aşamalara ayırıyorum. İkinci aşama şu olacak: ben diyeceğim bu üründen 100 tane getiriyorum. Bu sefer gerçekten satabileceğimi deneyeceğim. 100 tane getiriyorum ve o ürünü 100 tanesi alarak siparişlerini almaya başlıyorum. Pazarlamasını yapıyorum. Ve bu 100 ürünü ne kadar sürede, ne kadar maliyetle satabildiğimi görüyorum. Aslında ikinci aşamayı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Sonra üçüncü aşama. Artık iş büyüyor. Gerçekten bu iş tuttu. Bu işin para kazanabileceğini anladım ve artık aşamaları atlayabilirim. Dolayısıyla işi büyük düşünüp o işin altında ezilmektense basit düşünüp yola çıkın ve sonrasında o yolda da iyi analiz ederek, sürecin her bir adımını belirleyerek ve her adımda iyi bir şekilde analiz ederek girişiminizi adım adım büyütebilirsiniz. Tüm bu süreci yaparken tabii ki önemli olan şeylerden bir tanesi de o girişime başlamadan önce iyi bir şekilde analiz etmek ve iş modelinizi iyi bir şekilde oturtmak. Bunun için gerçekten çok güzel yöntemler var. Bu yüzden iş modeli üretimi diye bir özellikle kitap var. Bu kitabı size tavsiye ediyorum. Bir girişimci bu tarz kitapları takip etmeli ve bu kitap içerisindeki bilgilerden faydalanarak girişimini daha da hızlandırmalı. Business Canvas diye geçer orijinal kitabı ama iş modeli üretimi diye aynı zamanda Türkçe'ye de çevrilmiş durumda. Basit başladık, adımları belirledik. Adımları belirledikten sonra iyi bir şekilde analiz ettik ve analiz ettikten sonra işi adım adım büyüttük. Tüm bunları yapabileceğiniz gibi bir girişimcinin farklı bir yöntemi daha olabilir. O yöntem de dijital çağın verdiği avantajlardan bir tanesi. Şu, fon toplamak. Evet, bir fikriniz var. Bu fikri gerçekleştirmek için örnek veriyorum 10.000 TL bir para ihtiyacınız var ama bu para da sizde yok. Evet, bunu eşinizden, dostunuzdan, banka kredisiyle oradan buradan bulabilirsiniz. Ama aynı zamanda şunu yapabilirsiniz: o ürünü çıkartmadan önce fon toplayabilirsiniz. Bu da yöntemlerden bir tanesi. Ürününüzü tanıttınız, harika bir şey yaptınız, videosunu çektiniz, fotoğraflarını yaptınız, ürünün özelliklerini tanımladınız ve sonra birçok fon toplama sitesi var. Bu fon toplama sitelerine girerek ürününüzü tanıttınız ve ben fon istiyorum, bu ürünü Türkiye'ye getireceğim diyorsunuz. Fon toplarken de aslında ön sipariş alıyorsunuz ve ön sipariş alarak siz istediğiniz bedele ulaşıyorsunuz. Yani 50.000 TL, 100.000 TL ne kadar istiyorsanız o bedele ulaştığınızda da siz o işi yapar hale gelebilirsiniz. Dolayısıyla aslında önceden bir sermaye yatırmayarak, daha işe girişmeden, bir sermaye ortaya koymadan öncesinde satışları yaparak bir fon toplayabilir ve girişiminize bu şekilde başlayabilirsiniz. Bunun için internette birçok site var. Örnek veriyorum, Arıkovanı, Idealist, Fongogo, Kickstarter, birçok farklı sistem kullanabilirsiniz. Bunların her birinin aşağı yukarı çalışma mantığı aynı. Sadece yapacağınız projeye göre farklı avantajlar olabilir. O yüzden her birini farklı farklı değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Evet, işin özetine dönecek olursak bir girişim yapmak oldukça önemli bir iş. Ancak bir fikir bulmak o kadar da önemli bir iş değil. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Evet, bir fikrim var havasıyla kesinlikle yola çıkmayın. Önemli olan bir fikrinizin olması değil, o fikrinizi hayata geçirip geçirmemeniz ya da o fikri nasıl hayata geçireceğiniz. Bu yüzden bir fikrim var. Evet, herkesin fikri olabilir, sizin de fikriniz olabilir ama önemli olan o fikri hayata geçirmek ve ondan sonra gerekli adımları atmak.
Yani ondan sonra yatırımcı bulun. Ondan sonra fon toplayın. Ondan sonra başka şeyler yapın. Ama önce ilk adımları siz atın. Gerçekten herhangi bir yatırımcıya gittiğinizde ya da herhangi bir fon toplama işlemine başladığınızda eğer sadece fikir aşamasındaysanız bunun hiçbir değeri yoktur. Fikri buldunuz, iyi analiz ettiniz ve basit adımlarla o startı vermiş olmanız gerekiyor. İşte girişimciliğe giriş ve gerçekten bir girişimci olmanın basit adımları bunlardan ibaret. Siz de bu videoda anlattığım bu kuralları uygulayarak herhangi bir girişimi çok düşük bir maliyetle başlatabilir ve siz de gerçek bir işi iş fikrinizden ortaya çıkartabilirsiniz.